Kopenhag, dünyanın en mutlu ülkeleri listesinde zirve yaşına her daim ortak olan Danimarka'nın başkenti. İskandinav kültürünü daha yakından tanımak istiyorsanız Kopenhag harika bir başlangıç rotası. Gelin mutlu insanlar şehri Kopenhag'ı birlikte keşfedelim. İstanbul-Kopenhag arası uçak yolculuğu 3 saat sürüyor. Pasaport kuyruğu gözünüzü korkutmasın, sıra hızlı ilerliyor. Kopenhag Havalimanı'ndan şehir merkezine metro ile 15 dakikada ulaşabilirsiniz. Önce otomatlardan bilet satın alıyorsunuz. Terminal 3'te yer alan M2 metro hattına bindikten 15 dakika sonra Norreport istasyonundasınız. Kopenhag yürüyerek gezmesi en zevkli şehirlerden biri olsa da bu durum seyahat ettiğiniz mevsime göre değişebiliyor. Kışın geldiğinizde dondurucu soğukta uzun süre yürümek zorlayabilir. Kopenhag kart bu noktada size avantaj sağlıyor. Eğer şehre ilk gelişinizse ve özellikle müzeleri gezmeyi planlıyorsanız Kopenhag kart almanızı öneririm. 80'den fazla müze, kanal turu ve Tivoli bahçesine giriş ücreti de dahil tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Üstelik havalimanı ulaşımı da kart sahipleri için ücretsiz. Kopenhag seyahatimizde 25 Hours Otel'de konakladık. Konum olarak oldukça merkezi, meşhur alışveriş caddesi Stroget'in arka sokağında yer alıyor. Nyhavn'a yürüyerek 15 dakikada gidebiliyorsunuz. Şehri daha kolay keşfetmek isterseniz Inderbay ismi verilen turistik yerlere yakın bölgede kalmanızı öneririm. Otelin iç tasarımı oldukça şık, geniş bir lobisi ve dinlenme odaları var. Burası da bizim kaldığımız oda, renkli tasarımını çok sevdik. Sabah uyanınca kahvemi hazırlayıp caddede yürüyenleri izlemek çok keyifliydi. Kopenhag'a ilk kez geliyor ve gezmeye nereden başlamalıyım diyorsanız listenizin ilk sırasına Nyhavn'ı yazın derim. Gökkuşağını andıran ve kanal boyunca sıralanan rengarenk evleriyle burası şehrin en ikonik noktası. Geçmişte gemilerin yanaştığı ticari bir limanken günümüzde kafe ve restoranlarıyla adeta turistlerin ilgi odağı konumunda. Meraklısına küçük bir not. 18, 20 ve 67 numaralı evler Danimarkalı ünlü yazar Wes Anderson'ın yaşamını sürdürdüğü evler. Nyhavn'ın sadece gündüz değil, akşamı da çok keyifli. Kanal boyunca yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayın. Nyhavn'dan 15 dakikalık yürüyüşle Danimarka'nın sembolü Küçük Deniz Kızı heykelindeyiz. Yakında gelince küçüklüğü sizi şaşırtabilir. Bu yönüyle en çok hayal kırıklığı yaratan heykellerden biri olsa da önündeki fotoğraf kuyruğu hiç eksilmiyor. ...17. yüzyılda şehri savunma amaçlı inşa edilen tarihi kale bölgesi Kastellet, gezmesi en keyifli yerlerden biri. Özellikle Sakura döneminde gelirseniz şahane kareler yakalayabilirsiniz. Danimarka'nın en eski ve en büyük botanik bahçesini gezmeye ne dersiniz? Burası tam 400 yıllık ve içeride 9000'e aşkın bitki türü var. Botanik bahçesine gelmişken içerideki palmiye evini mutlaka görmenizi öneririm. Dünyanın farklı bölgelerinden bitki koleksiyonları var. Hemen yan tarafındaki kelebek bahçesi de görülmeye değer. Özellikle çocuklu aileler burayı mutlaka listesine eklesin. Kopenhag adeta saraylar şehri. 17. yüzyıldan günümüze gelen Rosenborg da onlardan biri. Danimarka kraliyet yaşamının izlerini sürebileceğiniz sarayın en ihtişamlı bölümü Hazine Odası. Kraliyet ailesine ait birbirinden değerli mücevherler gözlerinizi kamaştırabilir. Rosenborg Sarayı'nı gezmeseniz bile sarayın yanı başındaki kralın bahçesinde şöyle keyifli bir yürüyüşe çıkmayı unutmayın. Bahçeye giriş ücretsiz ve her gün sabah 7'den akşam 7'ye kadar ziyarete açık. Geldik Kopenhag'ın en fotojenik bölgelerinden bir diğeri olan Nybodera. Sarı ve turuncunun en güzel tonları eşliğinde gezip bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.
Özellikle çocuklu ailelerin Kopenhag gezilecek yerler listesine ilk eklemesi gereken yer bence Tivoli Garden. Dünyaca ünlü eğlence parkı 1843 yılından beri hizmet veriyor ve Disneyland'e ilham oluşuyla biliniyor. İçeride sayısız oyuncak var ve aslında burası bir Luna Park'tan çok daha fazlasını sunuyor. Tiyatro gösterileri, konser, bale etkinlikleri, kafe ve restoranlarıyla neredeyse bir gününüzü rahatlıkla burada geçirebilirsiniz. Kopenhag Kart'ta giriş ücretsiz. Oyuncaklara binmek için rahat pes almanız gerekiyor. Glyptotek, yeşillikler içindeki kış bahçesiyle ünlü sanat ve heykel müzesi. Kopenhag Kart'ta ücretsiz gezebileceğiniz müze her ayın son çarşamba günü herkes için ücretsiz giriş imkanı sunuyor. Kopenhag'da fazladan zamanınız varsa listenize ekleyebileceğiniz farklı tasarımla dikkat çeken bir park burası. Instagram için eğlenceli fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Christiania bölgesine geldiğinizde Church of Savoy Kilisesi farklı tasarımıyla dikkatinizi mutlaka çekecek. 400 basamak çıkabilirim derseniz kilisenin kulesinden muhteşem Kopenhag manzarası sizi bekliyor. Biz biraz rüzgarlı ve yağmurlu havaya denk geldik ama yine de gördüğümüz manzaralar karşısında hayran kaldık ve yorulduğumuza değdi. Danimarka'nın ortasında hiçbir kuralın, yasağın olmadığı özerk bir bölge Christiania. 1971 yılında hippie bir grubun askeri alanları işgal etmesiyle oluşan bölgede günümüzde yaklaşık 850 kişi yaşıyor. Bölgedeki duvarların tamamı grafitilerle dolu ve rengarenk. Belli bölgelerde koşmak ve fotoğraf çekmekse kesinlikle yasak. Kopenhag'daki en keyifli aktivitelerden biri de kanal turu yapmak. Kopenhag kartınız varsa hiçbir ücret ödemeden bu deneyimin keyfini çıkarabilirsiniz. Kartın geçerli olduğu kanal turunun kalkış noktası Wetstranden. 1 saat boyunca şehri ve birbirinden güzel tarihi yapıları bir de su üzerinden izlemek isterseniz tavsiye ederim. Bira içmeyi seviyorsanız size harika bir önerim var. Kopenhag'ın dünyaca ünlü bira markası Carlsberg'de bira tadımı ve üretim sürecinin anlatıldığı tura katılmaya ne dersiniz? Home of Carlsberg'in 1847 yılından günümüze uzanan tarihi bira fabrikası, Kopenhag Merkez Tren İstasyonu'ndan sadece 2 durak uzaklıkta. Keyifle oturacağınız bir bahçe bölümü, midilli ve atların yer aldığı geniş bir de çiftliği var. Bira tadımı fabrikanın mahzeninde yapılıyor ve yaklaşık 30 dakika sürüyor. Rehber anlatımı eşliğinde Carlsberg'in 4 farklı birasını deniyorsunuz. Tadım turundan sonra sıra geldi bira müzesini gezmeye. Bira ikramıyla başlayan müze turu yaklaşık 1 saat sürüyor. Grupça içeri alınıyorsunuz ama rehber olmadan kendiniz geziyorsunuz. Bizim en çok keyif aldığımız yerlerden biriydi Home of Carlsberg. Bira içmeyi seviyorsanız mutlaka öneririm. Kopenhag'da en iyi gün batımı nerede izlenir diyenler için nokta atışı bir önerim var. Refven. Dünya mutfaklarından lezzetlerin bir arada toplandığı kocaman bir food court burası. İster yemek yiyin, isterseniz içeceğinizi alıp deniz manzarası eşliğinde keyif yapın. Biz Kopenhag meşhur bira markalarından biri olan Mikkeler'den aldık biralarımızı ve farklı bir ülkede gün batımı izlemenin mutluluğunu doyasıya yaşadık. Kopenhag'da hem lezzetli hem uygun fiyatlı karnınızı doyuracak bir yer arıyorsanız istikamet Dop.
Burası küçük bir hot dog dükkanı ama oldukça popüler. Dana sosis, turşu, soğan ve özel sosuyla öyle lezzetli ki bir tane daha yiyesiniz gelebilir. Benden söylemesi. Sırada şehrin ünlü gıda pazarı var. Burası yerel lezzetler eşliğinde keyifle vakit geçirebileceğiniz 60'a yakın standıyla Kopenhaglıların uğrak noktası olan Torvald. Et, balık ürünleri, meyve, sebze, tatlı, içki ne ararsanız var. Ünlü İskandinav sandviçi smørrebrød'ü denemek isterseniz en zengin çeşitler gıda pazarı içindeki haller nesli. Hazırsanız sizi enfes bir pizzacıya götürüyorum. Bayest 2023 yılında Avrupa'nın en iyi ikinci, dünyanın en iyi 13. pizzacısı seçilmiş. Mekan çok geniş değil, o yüzden mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Yoksa uzun süre sıra beklemek zorunda kalabilirsiniz. Biz başlangıç için zeytinyağı ve ekşi mayalı özel ekmeğinden söyledik. Pizzalara sıra geldiğinde ise lezzetin doruklarına çıktık resmen. Kullandıkları ürünlerin tamamı kendi üretimleri olduğu için her şey doğal. Bu da lezzeti kat ve kat artırıyor. Pizza tutkunlarına gönülden tavsiye. Kopenhag'da nerede kahve içilir diyenler için ilk önerim Coffee Collective. Tatlı seviyorsanız browniesini öneririm. Niboda'ya gittiyseniz Atelier September'da listenize ekleyebilirsiniz. İster kahvaltı, ister kahve keyfi yapmak için güzel bir mekan. Kopenhag'da alışveriş yapmak isterseniz şehrin en geniş alışveriş caddesi Storgate'a mutlaka uğrayın. Cadde üzerinde hem dünyaca ünlü hem de Hey Design, Arcade, Reins gibi İskandinav bölgesine özgü mağazaları bulabilirsiniz. Biz Kopenhag'da 4 gece 5 gün kaldık. Müzeleri gezmek istiyorsanız bu süre sizin için de ideal olabilir. Ancak sadece şehri keşfetmek istiyorsanız 2 ya da 3 günlük bir gezi planı yapabilirsiniz. Biz Kopenhag'a Nisan ayında gitsek de hava oldukça soğuktu. Soğuk hava bana göre değil diyorsanız seyahatinizi Haziran-Eylül ayları arasında planlamanızı öneririm. Bu arada mevsim fark etmeksizin yanınıza mutlaka mont ve şemsiye bulundurun. Hepinize şimdiden keyifli seyahatler. Umarım siz de bizim gibi Kopenhag'ı seversiniz.